Şimdi size birkaç film sahnesi göstereceğim. İlk sahnemiz Stanley Kubrick'in muhteşem eseri A Clockwork Orange filminden. No Country for Old Men filminden bir sahne. Inglourious Basterds filminden bir sahne. Mad Max Fury Road filminden bir sahne. Örnekler çoğaltılabilir fakat tüm bu sahnelerde ortak bir nokta fark ettiniz değil mi? Evet, süt ve onu içenlerin kötü karakterler olması. Sahi, elinde pürosu veya viski bardağı olan klişe kötü karakter imajının aksine, bu filmlerde kötü karakterler neden sütle ilişkilendiriliyor? Bu karakterler neden süt içiyor? Kötü karakterler, sinema dünyasında en dikkat çeken ve akılda kalan figürlerdir. Onlar olmadan kahramanlar parlayamaz. Hikayenin derinliği oluşmaz ve izleyiciyi hikayenin içine bu kadar güçlü bir şekilde çekemez. Peki sinemada kötü karakter deyince aklımıza ne geliyor? Klasik bir kötü adam genellikle karanlık, soğukkanlı ve acımasızdır. Planları zekice ancak merhametten yoksundur. Kendine güvenen, dünyaya meydan okuyan ve bazen tüm sistemi alt üst edecek kadar karizmatik olabilir. Sinemada kötü karakter her zaman hikayenin en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Kötülük tarih boyunca hem felsefi hem de toplumsal bir tartışma konusu oldu. Sinema ise bu kavramı alıp izleyicinin zihninde güçlü bir şekilde somutlaştırır. Kötü karakterler sadece iyi ve kötünün savaştığı bir dünyada antagonisti oynamaz, aynı zamanda izleyiciye karanlık yanlarını, içsel korkularını ve bastırılmış duygularını yansıtır. Kötü karakterler genellikle güç arzusu, intikam, kaos yaratma veya dünya düzenini değiştirme gibi amaçlar güderler. Ancak onları sadece hedefleriyle tanımlamak eksik bir bakış açısı olur. Kötü karakterler kendi inanç sistemi içerisinde haklıdır. Çoğu zaman inandığı şeyin doğru olduğunu savunur ve bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Bu da onları daha derin ve etkileyici yapar. Bazen kötülükleri bir travma ya da toplumsal dışlanmışlık sonucunda şekillenir. Karakterlerinin altında bir karmaşa, kişisel bir kırılma yatar. Kötü adamların dünyası çoğu zaman kaotik bir düzene dayanır. Onlar içinde bulundukları dünyaya yabancılaşmış ve bu yüzden kendi kurallarını koyan karakterlerdir. Joker, Gotham'ın yozlaşmış düzenine karşı kaosun temsilcisi olarak karşımıza çıkar. Onun için kötülük sadece bir sonuç değil, bir amaca giden yoldur. Darth Vader gibi karakterlerse trajik geçmişleri ve içsel çatışmalarıyla izleyiciye hem korkutucu hem de empati duyulabilecek figürler sunar. Bu tip karakterlerde ortak bazı ögeler görürüz. Örneğin güçlü bir motivasyon. Kötü karakterler çoğu zaman belirgin bir hedefe sahiptirler. İyi karakterler kadar net olmasa da onların da bir inanç sistemi, ideolojisi ve arzu ettikleri bir dünya düzeni vardır. Bu motivasyon onları izleyici için daha anlaşılır ve derinlemesine incelenebilir kılar. Karizmatik ve etkileyici kişilik olarak karşımıza çıkarlar genellikle. İzleyiciyi ekrana kitleyen bir karizmaya sahip olabilirler. Genelde de öyle olur zaten. Onların zekası, kararlılığı ve her şeyden önce kendilerine olan güvenleri onları ilgi çekici hale getirir. Örneğin Hannibal Lecter, zekası ve soğukkanlılığıyla izleyiciyi hem korkutur hem de büyüler. Bu karakterlerin genellikle içsel çatışmaları söz konusudur. Bazı kötü karakterler kendi içlerinde büyük bir çatışma yaşarlar. Kötü taraflarının arkasında derin acılar, kırılmalar ve psikolojik sıkıntılar yatar. Bu çatışmalar onları sadece basit bir kötü karakter olmaktan çıkarır ve insanileştirir. Örneğin Walter White gibi karakterler, güce duydukları arzunun altında ailesi için en iyisini isteyen bir adamın mücadelesini taşırlar. Kötü karakterler aynı zamanda felsefi bir derinlik taşırlar. Sinemada kötü adam sadece iyi karakterin karşısındaki engel değil, aynı zamanda toplumun ya da bireyin karanlık yanını yansıtan bir ayna gibidir. Friedrich Nietzsche'nin ünlü sözü, canavarlarla savaşan kişi canavara dönüşmemeye dikkat etmelidir. Bu durumu çok iyi özetliyor. Kötü karakterler bazen insana dair en temel korkuları ortaya çıkarır. Kontrol kaybı, ahlaki yozlaşma ve kaosun hakimiyeti. Birçok kötü karakterin derinlemesine incelenmesi, onların sadece bireysel değil, toplumsal kötülüklerin de temsilcisi olduğunu gösteriyor. Thanos, dünya nüfusunu yok etme fikrini savunurken aslında evrensel bir sorunu, kaynakların yetersizliğini çözmeye çalışır.
Bu yüzden kötü karakterler sıradan değil, aksine düşünmeye sevk eden, derinlemesine anlamlar taşıyan figürlerdir. Kötü karakterler izleyiciye ters gelen davranışlar sergileyebilirler ama onları izlemekten bir türlü vazgeçemeyiz. Çünkü kötü karakterler insan doğasının karanlık tarafını yansıtırlar. Bizim içimizdeki bastırılmış duygulara, korkulara ve bazen arzulara hitap ederler. Kimi zaman bu karakterlerle empati kurar, kimi zaman da onlardan nefret ederiz. Bu duygusal dalgalanma da onları unutulmaz kılıyor işte. Onlar gücün, korkunun ve kaosun sembolü olarak karşımıza çıkıyorlar. Sinemada bu figürleri genellikle belirli görsel ve davranışsal klişelerle şekillendiriyor. Siyah giysiler, soğuk bakışlar, kasvetli ortamlar ve çoğunlukla sıra dışı alışkanlıklar. Ancak kötü adamlar sadece karanlık yüzleriyle değil, bazen bizi şaşırtan günlük ve sıradan alışkanlıklarıyla da dikkat çekerler. İşte bu alışkanlıklardan biri, belki de hiç beklemediğimiz bir içecek olan süt. Elbette bu rastgele bir seçim değil. Masumiyetin, saflığın ve besleyiciliğin sembolü olan sütü kötü karakterlerin ellerinde görmemizin sembolik bir nedeni var. Kötü karakterlerin süt içmesi sinemada sıra dışı ve etkileyici bir sembolizm yaratıyor. Süt, saflığın, masumiyetin ve besleyiciliğin simgesi olarak bilinirken, bu içeceğin kötülükle ilişkilendirilmesi izleyiciye zıtlık ve rahatsızlık hissi veriyor. Bu bilinçaltında rahatsız edici bir etki yaratıp, karakterin acımasız doğasına zıt bir saflık sembolü taşıdığı fikrini güçlendiriyor. Filmlerde kötü karakterler genellikle karanlık, tehlikeli ve saldırgan özellikleriyle öne çıkarlar. Ancak süt gibi masum bir içecek, onların davranışlarına tamamen ters bir imaj ekliyor. Bu da sinematik olarak güçlü bir etki anlamına geliyor. Kubrick'in A Clockwork Orange filminde Alex'in süt içmesi, onun çocuk gibi masum gözüken ancak derinlerde şiddet ve kaos arzusunu barındıran doğasını vurguluyor. Bu sahne, süt içen birinin davranışlarındaki çelişkiyi vurgulayan önemli bir örnek. Masumiyetin sembolü olan süt, bir anda şiddet ve kötülüğün taşıyıcısı haline geliyor bu şekilde. Bu, izleyiciye karakterin hem çocuksu hem de şeytani bir figür olduğunu anlatıyor. Ve bana göre bunu anlatmanın en estetik ve en sanatsal yollarından biri. Kubrick bu sahneyle karakterin duygusal dengesizliğini ve psikopat doğasını pekiştiriyor. Sinemada süt ve kötü karakterlerin ilişkilendirilmesi aynı zamanda bir felsefi metafor taşıyor. Süt, insan hayatının başlangıcında temel bir besin kaynağıdır. Doğal olarak bir masumiyet, saflık ve doğallık sembolüdür. Ancak bu sembol kötü karakterlerle birleştirildiğinde saflığın yozlaşması, masumiyetin kaybı ve kötülüğün basit, sıradan bir şey gibi sunulması anlamını kazanıyor. Nietzsche'nin İyinin ve Kötünün Ötesinde adlı eserinde insanın doğal dürtülerine ve toplumun belirlediği ahlak kurallarına karşı çıkışı tartışılır. Kötü karakterlerin süt içmesinde bu tartışmanın sinematik bir yansıması olarak görebiliriz. Doğal olanın tersine çevrilmesi, ahlakın yeniden sorgulanmasıdır. Bu noktada kötü karakterlerin süt içmesi, insan doğasının zıt yönlerini temsil eder. Masumiyet ve kötülük, doğallık ve yozlaşma, çocukluk ve yetişkinlik. Süt, bebeklikten itibaren hayatla olan ilk bağımızdır ve genellikle anne ile ilişkilendirilir. Bu yüzden süt içen bir kötü karakterin psikolojik olarak derin bir kopukluğu ya da bir kaybı olduğu da ima ediliyor. Örneğin bazı kötü karakterlerin travmatik bir geçmişe sahip olduğu veya anne figürüyle sorunlar yaşadığı görülebiliyor. Bu onların şiddete ve kötülüğe olan eğilimlerini de besleyen bir unsur oluyor. Toplumsal açıdan bakıldığında süt, temizlik ve saflık sembolüdür. Ancak bu sembol kötü karakterlerle kullanıldığında toplumsal normların bir ironisi haline geliyor. Süt içen bir kötü karakter, topluma meydan okurcasına masum bir görüntü sunuyor. Ancak bu görüntü sahte ve yanıltıcı. Süt burada masumiyetin ve iyiliğin bir simgesi olmaktan çıkıp kötülüğün maskesi haline geliyor. Toplumun beklentilerine meydan okuyan bu karakterler, saf olanı kirleten ve iyiyi kendi kötülüklerine alet eden figürler olarak karşımıza çıkıyor. Viski ya da püro gibi daha klasik kötü karakter sembollerinden farklı olarak süt, modern sinemada kötülüğün daha derin ve ince işlenmiş bir versiyonunu temsil ediyor. Geleneksel olarak viski ve püro, gücün, zenginliğin ve maskülen bir karanlık figürünün göstergesi olarak kullanılırken, süt daha derin ve bilinçaltı bir sembol olarak öne çıkıyor. Kötü karakterlerin güç, intikam ve kaos arzusunun yanında masumiyete dokunan, onu eğip bükerek
kötülüğün bir aracı haline getiren bir yanları vardır. Bu sembolik çelişki, izleyiciye daha zengin bir karakter çözümlemesi sunuyor. Sanatsal bir üretim olan sinemada yıllar içerisinde gelişmiş anlatım teknikleri sayesinde aslında çok basitmiş gibi görünen detaylar, derinlerde bizlere çok şey anlatıyor. Süt gibi masum bir içeceğin acımasız ve soğukkanlı karakterler tarafından tüketilmesiyle masumiyetin ters yüz edilmesi, kötülüğün daha da korkutucu bir hale gelmesi sözünü ettiğim bu detaylardan biri. Eğer videomu beğendiyseniz ve bunun gibi içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.